Binlerce yıl önce bir adam kelimelerden çok korktu. O adam Sokrates'iydi. Sokrates bugün yaşasaydı, insanların telefon ekranlarında saatlerce anlamsızca kaydırma yaptığını görseydi, o çok korktuğu papirüsleri kendi elleriyle sokaklarda dağıtırdı. Gerçek bilginin yerini, bilginin bir yanılsaması alacak diye dehşete düşmüştü. O bir araçtan korkmuştu ama o aracın kendi sözlerini Platon'un elleriyle binlerce yıl sonrasına bugüne taşıyacağını görememişti. Her çağ kendi yeni aracından korkar. Ama asıl tehlike hiçbir zaman aracın kendisi olmamıştır aslında. Yazı o dönem için yepyeni bir icattı sonuçta. Papürüslerin üzerine kazınan bu garip sembollerin insan zihnini geri dönülmez bir biçimde körelteceğine inanıyordu. İnsanların bilgiyi içselleştirmek yerine sadece yanlarında taşıyacakları bir kopyaya güveneceklerini savunuyordu. İçi boş bir yanılsama. Bir okur bir kare, manifestosundaki o taklit mi, çaba mı metnini okurken zihnimde hep bu tarihsel ironi canlandı. İnsanlık olarak aynı sahneyi tekrar tekrar sahneliyoruz. Bugün de yapay zeka üzerinden devasa bir tartışma yürüyor. Geçmişe baktığımızda bu refleksin kusursuz bir döngü olduğunu görürüz aslında. Matbaa ilk ulaştığında yaşananları düşün. Rahiplerin tepkisini mi kastediyorsun? Doğru, manastırlarda loş ışık altında ömrünü tek bir kitabı kopyalamaya adayan o rahipler vardı. Elleri nasır tutmuş, gözleri bozulmuştu. O emeğe büyük değer biçiyorlardı tabii. Gutenberg'in o devasa mekanik presini, o soğuk metal harfleri gördüklerinde büyük bir dehşete düştüler bu yüzden. Onlara göre bu makine Tanrı'nın sözünü ucuzlatıyordu. Ruhsuz bir üretim bandı gibi gördüler. O el emeğinin, o kutsal ruhun harflerden sökülüp atıldığını iddia ettiler. Sadece mekanik bir gürültüden ibaretti onların gözünde. Bugün o matbaa sayesinde o rahiplerin korumaya çalıştığı fikirler milyonlarca insana ulaştı. Benzer bir durumu fotoğraf makinesinin icadında da görmüyor muyuz? Ressamların verdiği tepkiyi hatırlayalım. Bir ressam haftalarını vererek bir portre çiziyor, pigmentleri karıştırıyor, ışığı tuvale aktarmaya çalışıyor. Sonra bir makine geliyor. Tuşa basılıyor, ani bir ışık patlıyor ve an donduruluyor. Dönemin ressamları bunu sanatı öldüren bir felaket olarak gördüler. Hatta bazı toplumlarda o cam merceğin insanın ruhundan bir parça çaldığına inananlar bile oldu o dönemde. Sadece görsel sanatlar da değil, müziğin başına gelenler de farksız. 20. yüzyılın sonlarına doğru kayıt stüdyolarına sentezleyiciler, synthesizer'lar girmeye başladığında klasik müzik otoriteleri ayağa kalktı. Tellerin, o tahtanın, insan nefesinin yerini elektrik akımları alamaz dediler. Bunun gerçek müzik sayılamayacağını iddia ettiler. Her nesil kendi alıştığı üretim biçiminin etrafına kalın, aşılmaz bir sınır çiziyor. O sınırın ötesinde kalan, anlamadığı her yeni teknolojiye anında sahtı damgası vuruyor. Zaman geçip toz bulutu dağıldığında ise bu keskin çizginin sadece estetik bir yargı maskesi takmış derin bir korku olduğu anlaşılıyor. Şeytanın avukatlığını yapacağım burada. İnsanların yeni bir araca bu kadar sert tepki vermesi, o sınırları bu kadar kalın çizmesi sadece bir tesadüf mü? Diyemeyiz. Bilişsel bir savunma mekanizması devreye giriyor orada. Neden mesajın kendisine, o mesajın taşıdığı anlama değil de, inatla yapılış şekline, o mekanik sürece odaklanıyoruz o zaman? İnsanın zihni somut olana tutunma eğilimindedir. Dokunabildiği ve fiziksel sınırlarını anlayabildiği olgulara. Bir eserin içindeki derin anlamı kavramak, onunla ruhsal veya entelektüel bir bağ kurmak ciddi bir çaba gerektirir. Zihinsel olarak yorucudur bu. Sadece üretim aracını eleştirmek çok daha kolay. Dış kabuğa bakıp hızlıca hüküm vermek her zaman daha kolaydır. Kişinin kendisine eserin potansiyel ağırlığından korumasıdır bu aslında. Makineyi suçlamak, mesajın senin iç dünyanda yaratacağı o rahatsız edici değişimden kaçmanın en pratik yolu. Ama işte bugün bu kadim korku karşımıza yepyeni bir silüetle çıkıyor. Yapay zeka. Şimdi kendi izleme alışkanlıklarını düşün. Ekranın karşısına geçiyorsun, karşında özenli bir araştırmanın ürünü olan bir video duruyor. Her bir karesi ince ince işlenmiş, metni defalarca elden geçirilmiş. Dünyanın öbür ucundaki insanlara ulaşsın diye çevrilmiş altyazılarla desteklenmiş üstelik. Normal şartlarda durup kendine bu anlatı bana ne öğretiyor, içimde hangi düşünceyi uyandırıyor diye sorman gerekir. Fakat zihnindeki o tanıdık şüpheye yenik düşüp bu gerçek mi diye soruyorsun.
Sadece bir aracın, bir algoritmanın izini gördüğün için tüm o devasa çabayı tek bir kelimeyle ruhsuz, sahte, hatta çöp olarak adlandırıp kenara itiyorsun. O an ekranda göremediğin, daha doğrusu bakmayı reddettiğin taraf doğrudan insan emeği. Çünkü o eserin arka planında tarihi bir gerçeği veya karanlıkta kalmış felsefi bir detayı doğrulamak için harcanan sayısız uykusuz gece yatıyor. Metindeki tek bir cümlenin sadece bir kavramın Jakarta, Bakül veya Yangon'daki bir gence eksiksiz ulaşabilmesi için harcanan o emek var. 30 farklı dile çevrilirken gösterilen o ağır, sabırlı özen. Emek doğası gereği görünmezdir çoğu zaman. Son ürün ne kadar akıcı ve kusursuzsa, arkasındaki ter, stres ve zihinsel çaba o kadar ustaca gizlenmiş demektir zaten. Görünmez olan bir emeği kestirip atmak, bir insanın o eserin arkasındaki atan kalbi fark edemediğini itiraf etmesinden çok daha konforludur. Bir okur bir kare kanalının metninde bu durumu özetleyen çok vurucu bir benzetme var. Hayatı boyunca hiçbir şey inşa etmemiş, elleri hiç toprak veya harç görmemiş biri, bir şey var etmenin neye benzediğini anlayamaz. Bir taş fırlatıp arkasını dönüp giden kişi gibi. O taşın havada çizdiği kavisin ötesini göremez o kişi. Yıllar boyunca akıntılı bir nehrin üzerine taş üstüne taş koyarak, her bir taşı diğerine uyumlu hale getirmek için yontarak, omuzları çökerek bir köprü inşa etmenin ne demek olduğunu bilemez. Fırlatılan bir taş saniyeler sürer, köprü ise bir ömür. Bu yüzden nehrin kıyısında durup sadece köprünün inşasında kullanılan devasa vinçlere, makaralara veya çelik halatlara bakan biri, o yapının arkasındaki asıl insan iradesini göremez. Araçların mekanik varlığı bizi yanıltıyor. İşin felsefi boyutuna indiğimizde, sanat ve kopyalama dendiğinde akla gelen Walter Benjamin'in düşünceleri tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Mekanik yeniden üretim çağında bir sanat eserinin aurasının, o biriciklik hissinin değiştiğini söyler. Matbaanın, fotoğrafın veya sinemanın bir eseri kitlelere ulaştırmasının, o eserin ilk yaratıldığı andaki gizemini dönüştürdüğünü anlatır. Louvre Müzesi'ndeki o meşhur tablonun karşısında durmakla onun bir kartpostalına bakmak aynı şey değildir elbette. Ama Walter Benjamin hiçbir zaman yeniden üretimin veya yeni araçların sanatın içindeki anlamı yok ettiğini savunmamıştır. Niyet dürüst kaldığı, eserin arkasındaki fikir bir hakikati aradığı sürece anlam hayatta kalır. Form değiştirse bile çoğalarak insanlara ulaşmaya devam eder. Bu tartışmanın kökleri sadece Batı düşüncesinde değil aslında. İslam felsefesinde ve tasavvufta da oldukça derin. Al-Farabi, görünüş ile öz, zahir ile batın arasındaki o ince çizgiyi saatlerce tartışır mesela. Bir şeyin dışarıdan göründüğü haliyle gerçekte ne olduğu arasındaki ayrımı çok net yapar. Bilgenin, gerçeği arayan kişinin asla yüzeye, o dış kabuğa takılıp kalmayacağını söyler. Kabuğun altına inip asıl cevheri, o çekirdeği bulacağını belirtir. Daha sonra Rumi de benzer bir felsefi yoldan yürür. Formun, şeklin, sesin, hatta kullanılan kelimenin sadece birer kalıp olduğunu anlatır. Asıl olanın o kalıbın içine dökülen mana, o dış görünüşün ötesindeki ruh olduğunu vurgular. İtiraz edenlerin hakkını vermek adına bir soru daha sormam gerekiyor. Ressamın elindeki fırça veya yazarın elindeki kalem, kendi başlarına bir şey üretemeyen fiziksel araçlardı. Fiziksel birer nesneydiler, sadece doğru. Oysa bugün bir dil modeli kelimeleri ard arda kendisi diziyor. İnsanlar da fırçayı insan yönlendirir ama algoritmaya sadece bir emir veriyorsun, o kendi yazıyor diyerek bunun farklı bir durum olduğunu savunuyor. Fırçaya duyulan saygının algoritmaya duyulmaması doğal bir refleks değil mi? Doğal bir refleks. Ancak arkasında büyük bir yanılgı barındırıyor. Fırça veya kalem, insanın doğrudan kas gücüne dayalı araçlardır. Bedenimizin bir uzantısı oldukları için onları anlamlandırmakta hiç zorlanmıyoruz. Somut oldukları için. Hesaplama gücüne dayalı modern araçlarsa, işin üretim sürecini gözden saklıyor. Algoritmanın kelimeleri kendisinin dizdiğini sanmak, mekanizmayı tamamen yanlış anlamaktır. Bir niyetleri yok sonuçta. Dil modelleri, devasa kelime havuzlarında istatistiksel olasılıkları hesaplayan araçlardır. Niyetleri, hedefleri veya dertleri yoktur.
Onlara o niyeti veren, hangi sorunun sorulacağını belirleyen, çıkan sonuçtaki eksikliği görüp onu yoğuran sınırları çizen yine insan zihnidir. Bir eserin özü, onu şekillendiren aracın mekaniğiyle değil, taşıdığı anlamın derinliğiyle ölçülebilir o zaman. Eğer bir metin sana kendi varoluşunla ilgili yeni, sarsıcı bir soru sordurabiliyorsa, o soruyu kağıda bir tüy kalem mi yazdı, yoksa bir dil modeli mi çevirdi, bunun anlama zerre kadar etkisi yoktur. Ruh, kullanılan klavyede değil, o klavyenin başındaki insanın aktarmak istediği duygudadır. Bir okur bir kare, kanalının duruşu da tam olarak bu şeffaflık üzerine inşa edilmiş durumda. Hiçbir şeyi saklamıyorlar. Araştırma yaparken bilgi yığınları arasında kaybolmamak için, metinleri çevirirken o dilin kültürel melodisini yakalamak için yapay zekayı bir asistan olarak kullandıklarını açıkça söylüyorlar. Kurgu sırasında parçaları estetik bir uyumla birleştirmek için de öyle. Her şeyin kusursuz olmadığını, bazen ufak hataların olabildiğini kabul ediyorlar. Asıl mühim olanın o aracı tutan elin dünyaya ne söylemek istediği olduğunu savunuyorlar. Araçları gizlemek yerine o araçlarla ne inşa ettiklerini göstermeyi seçiyorlar. Bu seçimin arkasında da çok somut, derinden insani bir amaç var. Her şey gece gündüz demeden çalışmayı göze aldıran sarsılmaz bir inançla başlıyor. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir tonla söylenen tek bir cümle, karanlıkta kaybolmuş bir insanın hayatını kökünden değiştirebilir. Ekranın başında geçirilen o uzun saatlerin, uykusuzluğun nedeni bu. Tarihi bir olayı satır satır teyit etmenin, yazılan her bir kelimeyi Endonezya'dan Hindistan'a, Azerbaycan'dan Myanmar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada 30 farklı dile çevirmenin asıl nedeni bu inanç. Bu basit bir içerik üretme meselesi değil, sınırları aşan bir anlam aktarma, bir umut taşıma misyonudur. Bu misyonun hedefindeki o kişiyi gözümüzde canlandırmaya çalışalım, o devasa görünmez emeğin kime ulaşmak için çabaladığını bulalım. Belki Bakü'nün soğuk bir akşamında küçük bir odada oturan genç bir kadın o, Ya da Jakarta'nın boğucu sıcağında kalabalıklar içinde kendini yapayalnız hisseden biri, bugüne kadar ona kendi potansiyeli hiç anlatılmamış. daha iyisini hak ettiği, kendi ayakları üzerinde durabileceği, dünyayı değiştirecek zihinsel güce sahip olduğu ona hiç söylenmemiş. Sadece başkalarının beklentilerini karşılaması, itaat etmesi, sessiz kalması fısıldanmış kulaklarına. O çevirilerin 30 dile yayılmasının, o fikirlerin dünyanın öbür ucuna taşınmasının yegane sebebi o kadına ulaşabilmek. O genç kadının okuması, o metinlerle büyümesi, zihnine örülmüş o görünmez duvarlardan kurtarması gerekir. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun bu uyanışa ihtiyacı var. Çünkü hayatın bir noktasında onu kontrol etmek isteyen, onun sesini kısmaya, iradesini kırmaya, onu yok saymaya çalışan biriyle mutlaka karşılaşacak. Bu bir patron olabilir, bir eş olabilir, hatta kendi ailesinden biri olabilir. O kadın, karanlık çöktüğünde o sessizliğin içinde kaybolmamalıdır. Kendi değerini bilmelidir. Kendini savunacak, ayaklarını yere sağlam basmasını sağlayacak kelimeleri o izlediği videolardan, o derin metinlerden toplamalıdır. O saatler süren görünmez çaba, o aylar süren araştırmalar tam olarak bunun içindir. Bir insanın başka bir insanı kelimeler aracılığıyla ayağa kaldırması içindir. Başladığımız o ilk ana Sokrates'in kelimelerin taşa veya papürüse kazınmasından korktuğu o güne geri dönelim. Binlerce yıl önce yazının insanın içindeki ruhu, o canlı hafızayı yok edeceğinden korkan insanla. Bugün teknolojik bir aracın eserin ruhunu çaldığını düşünen insan asırlar arası bir köprüde buluşuyor. Ve tam olarak aynı yanılgıyı paylaşıyor. Araçlar, adı ne olursa olsun, sadece taşır. Kil tablet, matbaa, kamera veya yapay zeka, bunların hepsi sadece birer taşıyıcıdır. O cansız araca ruhu veren, o kodların, o harflerin içine anlamı üfleyen şey, arkasındaki bitmek bilmeyen insan emeğidir. Eğer bir yapay zeka aracı 30 dile çeviri yapıp, karanlıktaki birine umut veren o cümleyi ulaştırıyorsa, o umut makineye ait değildir. O umut, o mesajın oraya ulaşmasını kafasına koyan, bunun için günlerini harcayan insana aittir. Sınırların ötesindeki bir yabancıya yardım etmeyi seçen insana. Arkasına gizlenen o uykusuz geceleri, o sabrı, o devasa çabayı hiç görmediğin, sadece araca takılıp kalmayı seçtiğin için bugüne kadar nelere yapay dedin.
Bir eserin seni derinden sarsmasına izin vermek yerine mekanik kabuğuna bakıp yargılamak ruhunu ne kadar koruyabilir ki? Bir gün okuduğun tek bir cümle seni uçurumun kenarından alacak güce sahipse, o cümlenin hangi araçla oraya getirildiğinin gerçekten bir önemi var mı? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.